Fas'ın geleneksel yiyeceklerinden bir tanesi. Şu an burası acayip derecede balık kokuyor. Evet, herkese merhabalar, günaydın. Bugün Marrakeş'in 3. günündeyim. Aslında Marrakeş'te değilim bugün. Essaouira denilen bir şehre tur ayarladım. Yine Airbnb'den ayarladım bunu. Yaklaşık 27-28 euro verdim bu tura. Turun içinde özel araçla beraber Essaouira'ya gidiş var. Essaouira'da 4-5 saat geçirebiliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan sizi alıp geri getiriyorlar. Yolculuk sırasında da birkaç yer gösteriyorlar. Onları da zaten göstereceğim. Essaouira dediğimiz yer bir sahil şehri ve bu sahil şehri Fas'taki ünlü sahil şehirlerden bir tanesi. Bayağı turistik. Kendi Medine'sinin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Medine dediğimiz yerde bu arada şehir merkezi, eski şehir merkezi. Essaouira'nın deniz ürünleri çok ünlüymüş. Onlardan da yemeye çalışacağım. Şimdi ara verdik, bir yolda moladayız. Bir sabah kahvaltı yapmadım. Burada hemen bir şeyler atıştırmak istedim. Tabii ki de gezerken ben geleneksel yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden yine listemde yemediğim geleneksel yemeklerden bazılarını söyledim kahvaltı niyetine. Şimdi onları göstereceğim. Evet, bu harça dedikleri şey. Bu aslında büyük yuvarlak şeklinde oluyor. Bölerek getirdiler. Harça dediğimiz şey peynirle veya balla yiyebiliyorsunuz genelde. Genelde kahvaltılarla yeniliyor. Fas'ın geleneksel yiyeceklerinden bir tanesi. Bu da aslında tek bir şekilde değil, bir rivata dedikleri bir şey. Direkt, yani sadece bu şekilde olmuyor, başka şekillerde de var. Bu direkt Fas'ın kendi fırın ürünlerinden bazılarına verilen genel isim gibi. Böyle atıştırmalık sokakta falan bulabiliyorsunuz. Bu da hani klasik pan şokolan almış olayım diye aldım bunu da. Bakalım, şu ikisi listemdeki yiyeceklerdendi. Onları da denemiş olacağım. Evet, şimdi Essaouira'ya az kaldı. Bir tane manzara noktasındayız. Bu manzara noktasında da işte Essaouira'yı uzaktan görüyoruz şöyle. Denizi falan görebiliyorsunuz. Otobüsten indiğimiz anda insanlar develeri kapıya getirdiler. İşte tutun deveye binin falan filan diye böyle. Tur rehberi şey demişti zaten, eğer size develeri getirecekler, binin falan diyecekler. İlk önce fiyatı sorun, öyle binin, yoksa uçuk fiyatlar isteyebiliyorlar daha sonrasında falan dediler. Arabanın kapısından indiğiniz anda direkt elinize devenin eğerini tutuşturmaya çalışıyorlar. Zar zor kaçtık yani. Arkada görüyorsunuz develeri zaten. Bu ağaçlarda argan yağının toplandığı ağaçlarmış, yani argan ağaçları. Normalde keçiler gözükebiliyormuş bu ağaçlarda ama şu anda hasat zamanı olduğu için insanlar keçileri buradan çekmişler. O yüzden bu zamanlarda keçileri göremiyoruz maalesef. Evet, böyle bir argan yağı tesisine geldik. And for separate the oil from the fish, she take this brown piece and she add some water. Then she another by hand about 1 hour to get the oil. Finally, she squeeze it like you see to separate the oil from the 100% oil. This one is good for hair, face, skin, dry hair, hair loss. For face, nourishing moisturizer, and for dry skin because it's 100% oil and without any fragrance. Böyle kozmetik ürünleri var. Gördüğünüz gibi. Hepsi argan yağından yapılma. Ama fiyatları tabii ki de birazcık pahalı. Maalesef. Mesela şampuan fiyatı 250 dirhem. Yani 20-22 euro civarı bir şey oluyor. Mesela deodorant var. Yine 250 dirhem, yine 22 euro. Bayağı güzel ürünler var ama yani bizim bütçeyi aşar bunlar.
Evet, şimdi Soera'ya geldik. Essaouira diyordum ama tur rehberi Soera diye okuyor. Yani o baştaki E'yi söylemiyor. Ben de o yüzden bundan sonra Soera diyeceğim. Şu anda zaten küçük bir şehir bayağı burası. Şu anda limanındayız. Şöyle göstereyim. Şu an burası acayip derecede balık kokuyor. Hani o balık halinin kokusu vardır ya. Onu şu an hayal edin, aynı o. Etrafta satılan balıkları görebiliyorsunuz. ما عليك البلون لا يا بشري Evet, en ucuna geldim şu anda limanın. Şehri bu şekilde görebiliyoruz. Evet, şimdi Mulay Hasan Meydanı'ndayız. Ben meydanındayım, yani tek başımayım. Burası Soera'nın en işlek meydanlarından bir tanesi. Şimdi şuradan içeri Medine taraflarına gireceğim. Bir tane restoran var, Triskala diye. Buradaki en ünlü restoranlardanmış. Genelde ben bir şehre gittiğim zaman en güzel restoranlarda en azından bir geleneksel bir şey yemeyi seviyorum. Ama ilk önce birazcık bu Soera'nın güzel sokaklarında birazcık yürüyelim. Ben yürüyeyim yani, siz de görmüş olun. Sizin için bir kılavuz niteliğinde şeyler paylaşıyorum. Amacım influencerlık değil, amacım görün, dağarcığınıza katın ve siz de gezin. Benim amacım sizin gezmeniz. Ben siz gezin diye geziyorum. Gerçekten bakın, valla yalanım yok. Birilerini gezmeye teşvik ettiğim zaman veya birileri gezdiği zaman ben acayip mutlu oluyorum. Dolayısıyla aklınıza not edin bu gösterdiğim yerlere ve siz de gezinlerinizde kullanın. Evet, Medine turumuz başlasın Soera'da. Evet, şehir böyle duvarlarla çevrili. Şu görmüş olduğunuz. Yani en azından eski şehir bu duvarlarla çevrili. Ve buradan denizi de görebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi eski şehrin surları.
Evet, şimdi restorana geldim. Triskala restoran. Etrafı göstereceğim size biraz. Ben hayatımda oturduğum en otantik köşelerden bir tanesi. Çok garip bir lokasyonu seçtim restoranın içinde oturmak için. Çok güzel gözüktü gözüme. Çok otantik köşeler var restoranın içinde. Çok küçük bir restoran. Başlangıç olarak karidesli kroket söyledim. Ev yapımı ekmekle beraber getiriyorlar. Şu 35 dirhem, yani 2,5-3 euro civarı. Oturduğum köşe de bu şekilde bu arada. Yani böyle güzel bir tablo var. Tek kişilik bir masa. Böyle bir köşe. Gayet güzel. Tatlı bir çift. Restoranın adı da bu. Şurada gördüğünüz Triskala diye geçiyor. Mekanın adı bu, gördüğünüz gibi. Ben buraya oturdum. Şu iki taraflı kolon var ya. Acayip tatlı gözüküyordu gözüme. Evet, ana yemek de geldi. Bu da chipura anladığım kadarıyla. Yani dorade diyordu Fransızcasına. Baktım chipura yazıyordu. Bakalım. Bu da 95 dirhem, yani 8-9 euro arası bir şey. Evet, şimdi restorandan çıktım. Birazcık yemekleri değerlendirelim. Şöyle ki burada balık birazcık çiğ pişiyormuş. Yani bu restoranda değil, direkt bu şehirde. Bunun geleneği bu şekildeymiş. Tabii benim damak tadıma ilk defa böyle bir şey denk geldi. Hani o yüzden ilk başta bir afalladım. Hadi dedim, bu birazcık çiğ değil mi falan. Sonradan işte burada çiğ yenildiğini öğrendim. Zaten dün de tanıştığım o Türk çift söylemişti bana. Esoyra'da böyle yeniliyormuş diye. O ekmeği gösterdim ya size. O ekmek de anasonluymuş. Anasonlu ekmek de burada ev yapımı bir ekmek zaten. Yine geleneksel bir şeymiş. Anason benim damak tadıma uymuyor. O yüzden ben beğenmedim. Ama anasonu sevenler için bence gayet güzel bir seçenek olacaktır. Onun dışında en beğendiğim şey o karidesli o 3 tane kroket oldu. Yani bitmesin diye yavaş yavaş yedim. Karidesi ben çok severim zaten ama bu kroketler manyak bir şeydi. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Ortamın atmosferini de gördünüz zaten. O da ayrı bir şey. Şu anda 2 saatim falan var. Medine sokaklarında öylesine dolaşacağım. Rastgele. Tadını çıkaracağım birazcık. Size de göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Medine'den çıktım. Biraz da sahil kenarında yürüyorum. Şöyle sahili göstereyim arkamda. Ya sahil kenarında boşuna yürümüyorum bu arada. Sahilin diğer tarafında bir tane balıkçı buldum. Evet, daha yeni yemek yedim ama bu böyle birazcık sokak balıkçısı gibiymiş. Böyle hafif daha böyle kızartmalar, kalamarımsı, işte mediumsı şeyler yapıyormuş. Tam böyle istediğin tarzda bir yer. Hafif sokakçı ama yani öneriliyor da aynı zamanda. Demin sokakçı kelimesini kullandım, onu es geçelim. İşte oraya doğru gitmişken, yani bu plaj yürümüşken bir de oradan böyle atıştırmalık bir şeyler alacağım. Tabii ki de deniz ürünü olan atıştırmalık bir şeyler. Bu 4,5-5 saatim olduğu için denize girmiyorum tabii ki de. Ama zaten deniz de yani birazcık dalgalı. Girsem de çok keyif alacağımı sanmıyorum. Evet, geldim mekana. Şöyle bir yer adı. Bir sokak arasında işte dediğim gibi. Fiyatlar şu şekilde.
Ben az önce yemek yediğim için şimdi sadece az bir şey kalamar yiyeceğim. Kalamar söyledim. Burada bildiğimiz kalamar sosu olmuyor. Ama işte başka soslar getirdiler. Bu kalamar porsiyonu 50 dirhem, yani yaklaşık 4 euro. Bu da bunların yine klasik ekmeği. Adını unuttum. Ama yani hep sokaklarda falan satılıyor. Kahvaltılar, yemekler için kullanılan bir ekmek. Kalamarı yedim. Birazcık tuzluydu bence. Başka seçenekler de vardı. Karides falan filan. Ama benim favorim kalamar olduğu için kalamar istedim. Bence gelmişken denenebilir. Yani sizin damak tadınıza uyar mı uymaz bilmiyorum. Ama ben kalamarı her türlü seviyorum, yani tuzlu tuzsuz fark etmiyor. Sadece yanında o bizim alıştığımız o beyaz sosu olsa çok daha güzel olurdu. Ama burada herhalde başka soslar kullanılıyor. O sosları çok beğenmedim. Şimdi saat 4.30'a geliyor. Turumuz bitecek. Yine 3 saat bir yolumuz var. 3-3,5 saat Marrakeş'e. Akşam da tekrardan Marrakeş'teyim. Essaouira böyle bir şehirdi. Medine'yi göstermeye çalıştım. Onun dışında sahili biraz gösterdim. Balık pazarını gösterdim. Nerede yemek yediğimi gösterdim. Yani Medine'si kesinlikle bence Marrakeş'ten daha güzel. Daha gezilebilir yani. Marrakeş'te çok hem kaybolabiliyorsunuz hem çok dar sokaklar. Her yerden motor çıkıyor falan. Burası daha sakin ve huzurlu geldi bana. Ama dediğim gibi günübirlik bir şehir bence. Surf tutkunu falansanız tabii ki de daha fazla süre için gelebilirsiniz. Ama sadece bir atmosferi yaşamak için bir gün yeter bence. Evet, şimdi tur bitti. Tekrardan Marrakeş'e bıraktılar bizi. Beni de bu ana meydanın orada bıraktılar. Cemal El Fna meydanı. Ya her gün bu meydandan geçmeden yapamıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi tekrardan bu meydanda bir yürüyeceğim. Yine acayip kalabalık. Aç değilim aslında ama ilerleyen saatler için açlığımı gidermek adına yine bir restoran buldum. Yine uygun bir bütçeli restoran buldum. Cafe Babuş diye. Oraya gideceğim şimdi. Oradan sonra da günü bitireceğim. Evet, Cafe Babuş'a geldik. Şu an en yukarı noktası burası. Ama daha çok şuradaki rooftop tercih ediliyor. Ben de şu masalardan bir tanesinde oturuyorum. Yukarı manzara çekmeye çıktım. Burada oturabilirsiniz gerçi. Buranın manzarası bu şekilde. Bu restoranda yine internette ve Google Maps'te en yüksek oylanan ama uygun bütçeli restoranlardan bir tanesiydi. Ben de bu sefer etli tajin söyledim. Daha öncesinde tavuklu yemiştim. Şimdi etli yiyeceğim bakalım. Wanna make a video? Yeah, there's a video. Oh, Okay. Yeah, thank you. have a nice meal. Thank you. Evet, bu etli tajin gördüğünüz gibi. Bu 90 dirhem, yani yaklaşık 8 euro ediyor. Bakalım, badem var üzerinde. Bu da yine kendi klasik ekmekleri. Ortamı şöyle göstereyim. Evet, şimdi Marrakeş'teki 3. günde bitirdik. Yemeği de yedim ve hostelime geldim. Cafe Babuş da gerçekten tavsiye edildiği kadar varmış. Ben dediğim gibi etli tajin yedim ve eti gerçekten çok güzeldi. Hani o ağızda dağılan kıvam var ya, aynen oydu yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi yine çarşıdan geçip hostele geldim. Artık her gün çarşıyı gördüğüm için her geçtiğinde artık çekmiyorum yani. Bugün de 3. günü bitirmiş olduk Fas'ta. 3 gündür Marrakeş'teyim. Yani bugün Essaouira'daydım tabii ki de. Ama yine Marrakeş gezimin içinde olan bir şehirdi kendisi. Yarın Atlas Dağları'na günübirlik bir hiking turu ayarladım. Yine Airbnb'den ayarladım. Oraya gideceğim. Bugünkü Essaouira turum da Airbnb'dendi.
El Hüseyin Tur'un sahibi. Airbnb'den kendisini bulup ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel bir turdu. Gayet güzel götürüp getirdiler. Yolda çok ilgilendiler. Kendilerine buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. 3. günü kapatıyoruz. Mutku Travels'ı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Fas'ta benim daha şu anda 5-6 günüm var. Sizin için tekrardan videolar çekmeye devam edeceğim. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.